Haran Ovası'nın kuzey ucundayız. Rüzgarın sesinden başka hiçbir şeyin duyulmadığı, zamanın adeta asılı kaldığı bir coğrafya burası. Ufuk çizgisine baktığınızda gökyüzünün yeryüzüne ne kadar ağır bir baskı uyguladığını hissedersiniz. Burası Mezopotamya'nın kapısı, medeniyetin eşiği. Ama bildiğimiz medeniyetin değil, çok daha eski, çok daha karanlık ve çok daha karmaşık bir hikayenin başladığı yer. Arkeoloji dünyası ve tarih kitapları neredeyse 100 yıl boyunca bize tek bir senaryoyu sarsılmaz bir doğru gibi anlattı. Ünlü arkeolog Gordon Child'ın Neolitik Devrim adını verdiği bu teoriye göre insanlık tarihinin akışı düz bir çizgi üzerindeydi. Denklem basitti. İnsanoğlu önce avcı toplayıcılığı bırakmalıydı. Tarlayı sürmeli, buğdayı ehlileştirmeli, hayvanları çitlerin arkasına kapatmalıydı. Yani önce karnını güvenceye almalı, yerleşik bir hayata geçmeliydi. Teoriye göre ancak midesi doyan, yarın ne yiyeceğinin kaygısını taşımayan ve güvenli evlerinde oturan insanlar gökyüzüne bakmaya vakit bulabilirdi. Ancak o zaman soyut düşünebilir, karmaşık tanrılar yaratabilir ve o tanrılar için devasa tapınaklar inşa edebilirdi. Kısacası bilim dünyası bize dedi ki, din, inanç ve mimari, yerleşik hayatın ve tarım toplumunun bir sonucudur. Önce ekmek, sonra tapınak gelir. Fakat Şanlıurfa'nın bu kireç taşı platosunda toprağın altından çıkanlar 100 yıllık bu akademik kabulü tek bir hamlede yerle bir etti. Burası Göbekli Tepe ve burada tarih bildiğimiz sırayla akmıyor. Bulunduğumuz zaman dilimi arkeolojik adıyla Çanak Çömleksiz Neolitik A dönemi. Günümüzden tam 12.000 yıl öncesi. Bu tarihi zihninizde canlandırmanız zor olabilir. Şöyle kıyaslayalım. Mısır piramitleri inşa edildiğinde Göbekli Tepe çoktan binlerce yıldır toprağın altında uyuyordu. İngiltere'deki o meşhur Stonehenge taşlarından 6.000 yıl, Sümerlilerin yazıyı bulmasından 7.000 yıl daha yaşlı bir yerden bahsediyoruz. Henüz metalin işlenmediği, çömleğin bilinmediği, yazının icat edilmediği, hatta tekerleğin bile bir fikir olarak ortada olmadığı bir çağdayız. Dünyanın son buzul çağından yeni uyandığı, iklimin henüz istikrara kavuştuğu o tekinsiz şafak vakti. Bu tepe, klasik teorinin iddia ettiği gibi basit bir yerleşim yeri, insanların barındığı bir köy değil. Burası, avcı toplayıcı grupların henüz tarıma geçmeden, henüz medenileşmeden, devasa bir organizasyonla bir araya geldiği, insanlık tarihinin bilinen ilk anıtsal yapısı. Göbekli Tepe sessizce bize şu gerçeği haykırıyor. İnsanlar tapınak yapmak için yerleşik hayata geçmedi. Tam tersine, onları bir araya getiren o güçlü inanç, bu devasa kalabalığı doyurmak zorunda bıraktı. İnsanlık, ekmek yemek için değil, tapınağını inşa etmek için tarıma, yani yerleşik hayata zorlandı. Aslında bu tepenin altındaki sırrı çözmek için insanlığın önüne iki büyük fırsat çıktı. İlki, 1963 yılında elimizden kaçıp giden büyük bir şanstı. İstanbul ve Chicago üniversiteleri, Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi kapsamında bu tepeye geldiler. Ekibin başında Peter Benedict vardı. Yüzeyde gördükleri şey, toprağın bağrından fışkıran, işlenmiş kireç taşı bloklarıydı. Ama bazen sadece bildiğinizi görürsünüz. Benedict ve ekibi de öyle yaptı. O dönemki tarih algısı, avcı toplayıcı ilkel kabilelerin böyle bir mimari üretebileceğine, tonlarca ağırlıktaki taşları işleyebileceğine ihtimal dahi vermiyordu. Bu yüzden Benedict, gördüğü bu kalıntıları Bizans dönemine ait sıradan bir mezarlık kalıntısı sandı. Raporuna V52 kodunu düştü. Önemsiz notunu ekledi ve yürüyüp gitti. Tarih ayaklarının altındaydı ama o yanlış yere bakıyordu. Gerçek keşif ve uyanış ise 30 yıl sonra 1994 yılında gerçekleşti. Alman arkeolog Klaus Schmidt, daha önce Nevalı Çori kazılarında edindiği tecrübeyle tepeye tırmandığında
farklı bir şey gördü. Bir arkeolog gözüyle zemine baktığında bastığı yerin doğal toprak olmadığını hemen fark etti. Tepenin üzerindeki toprak, kızıla çalan rengiyle binlerce yıl boyunca insanlar tarafından şekillendirilmiş, yontulmuş, birbirine vurularak kırılmış milyonlarca çakmak taşı yongasıyla doluydu. Doğa taşı böyle kırmazdı. Burada devasa bir taş işçiliği olduğunun, burada bir sanayinin, bir üretimin döndüğünün kanıtıydı. Jeomanyetik taramalar, yani toprağın röntgeni çekildiğinde yüzeyin altında yatan gerçek tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Yüzeyin altında çapları 10 ila 30 metre arasında değişen, dairesel planlı 20'ye yakın yapı grubu sessizce bekliyordu. Bugün bildiğimiz kadarıyla bu yapıların en eski ve en anıtsal olanları, arkeologların tabaka 3 olarak adlandırdığı en alt katmanda yer alıyordu. Schmidt o gün sadece bir tepeyi kazmaya başlamadığını, insanlık tarihini yeniden yazmaya başladığını biliyordu. Toprağın altından çıkan mimari, ait olduğu döneme göre imkansız kabul edilebilecek bir mühendislik bilgisi içeriyordu. Tapınağın zeminine baktığımızda basit bir toprak zemin görmüyoruz. Terrazzo adı verilen, kireç ve taş kırıklarının günlerce dövülüp parlatılmasıyla oluşturulan, su geçirmeyen, son derece pürüzsüz ve ileri bir teknikle kaplanmış bir taban görüyoruz. Bu, o dönem için olağanüstü ileri bir teknik demekti. Ancak asıl şaşırtıcı olan, dairesel yapıların merkezine dikilen o ikiz devlerdir. T biçimindeki bu dikili taşların her birinin ağırlığı 10 ila 16 ton arasında değişiyor. Boyları ise 5,5 metreyi buluyor. Bu bloklar hemen yanındaki taş ocaklarından çıkarılmadı. Çevredeki kireç taşı platolarından, obsidyen ve çakmak taşı gibi el aletleriyle tek parça halinde kesildi. Yüzlerce metre boyunca engebeli arazide insan gücüyle taşındı ve ana kayaya açılan özel yuvalara milimetrik bir hassasiyetle yerleştirildi. 16 tonluk bir sütunu, tekerleksiz, vinçsiz ve yük hayvansız bir dünyada sadece halat ve kütükler üzerinde kaydırarak taşımak ve dikmek. Mühendislik hesaplarına göre bunun için en az 500 insanın kusursuz bir koordinasyonla çalışması gerekir. 500 insanı bir arada tutmak, onları beslemek, onlara su taşımak, vardiyalar halinde çalıştırmak. Bu basit veri bile o güne kadar bildiğimiz eşitlikçi, küçük ve dağınık avcı kabileleri tezini çürütmeye yeter. Karşımızda hiyerarşik, emir komuta zinciri olan, iş bölümüne dayalı karmaşık bir toplum yapısı var. Birileri emrediyor, birileri planlıyor, yüzlercesi ise o emri yerine getiriyordu. Bu, tarihin ilk inanç mühendisliğiydi. Peki, bu taşlar neyi anlatıyor? Neden T biçimindeler? Bu sütunlar aslında stilize edilmiş insan formlarıdır. Üstteki yatay kısım başı, dikey kısım ise gövdeyi temsil eder. Yan yüzeylere dikkatli bakıldığında, taşın dokusuna kabartma olarak işlenmiş kolları ve karnın üzerinde göbek hizasında nazikçe birleşen ince, uzun parmakları görebilirsiniz. Bellerinde bugünün modasını andıran kemerler ve o kemerlerden aşağı sarkan tilki postundan peştemallar vardır. Ancak en çarpıcı detay şudur: bu figürlerin yüzleri yoktur. Gözleri, ağızları, burunları oyulmamıştır. Bu bilinçli yüzsüzlük, onların belirli bir kralı veya lideri değil, uhrevi varlıkları, ataları veya dönemin kozmolojik güçlerini temsil ettiğini düşündürür. Onlar, zamanın ötesindeki sessiz gözlemcilerdir. Göbekli Tepe'nin duvarlarında anlatılan hikaye, cennet bahçesini andıran pastoral bir doğa sevgisi değildir. Burası, korkunun ve vahşetin estetiğidir. Dikili taşlar üzerindeki hayvan ikonografisi, zehirli yılanlar, dişlerini göstermiş yaban domuzları, korkutucu akrepler, tilkiler ve yırtıcı kuşlarla doludur. Bu hayvanlar birer av sahnesi olarak değil, tapınağın korkutucu bekçileri veya klanların totemleri olarak betimlenmiştir. Özellikle arkeoloji literatüründe
Sütun 43 olarak bilinen, diğer adıyla Akbaba taşı, bu korku atmosferinin zirvesidir. Taşın üzerinde kanadıyla bir küreyi dengeleyen bir akbaba ve hemen yanında başsız bir insan bedeni görülür. Bu sahne, dönemin ölü gömme ritüellerine ışık tutar. Excarnation denilen bir ritüelle ölüler muhtemelen gökyüzüne, açık havaya bırakılıyor ve etleri yırtıcı kuşlar tarafından temizleniyordu. Kemikler daha sonra toplanıp belki de atalar kültü olarak saklanıyordu. Kazılarda bulunan derisi yüzülmüş, üzerleri taş aletlerle oyulmuş ve tepesinden matkapla delinmiş insan kafatasları da bu kafatası kültünü doğrular niteliktedir. Belki de bu tapınağın tavanından iplerle sarkıtılan ataların kemikleri rüzgar estikçe birbirine çarpıyor ve o tekinsiz sesi çıkarıyordu. İbadet, burada ölümle yüzleşmek demekti. Peki, insanları bu korku dolu tapınağı inşa etmek için o muazzam eforun altına girmeye ne ikna etti? Cevap, belki de taşların değil, kimyanın içinde saklı. Kazı alanında bulunan 160 litre kapasiteli devasa kireç taşı kapların Watts dibinde kimyasal analizler sonucunda oksalat asidi kalıntılarına rastlandı. Oksalat, tahılın fermantasyonu sırasında ortaya çıkar. Yani bunun tek bir anlamı var, bira. Arkeologların şölen teorisine göre insanlar buraya çok uzak bölgelerden geliyor, büyük şölenlerde bir araya geliyor, bilgi alışverişinde bulunuyor ve ritüellerini alkolün etkisiyle gerçekleştiriyordu. Bu sadece bir eğlence değildi. Bu, toplumu bir arada tutan bir harçtı. Bu kalabalık grupları doyurma ve onlara tonlarca içki sunma ihtiyacı, insanoğlunu doğadaki yabani tahılları yetersiz bulmaya ve onları kültüre almaya, yani tarımı icat etmeye zorlayan ana motivasyondu. Belki de medeniyetin başlangıç çizgisi yalnızca ekmek değil, insanları bir araya getiren ritüellerin ve ortak şölenlerin yarattığı zorunluluktu. Göbekli Tepe'nin en büyük gizemi, nasıl inşa edildiği kadar nasıl terk edildiğidir. M.Ö. 8000 civarında yapılar henüz ayaktayken buradaki yaşam aniden sona erdi. Arkeoloji dünyasında uzun yıllar boyunca hakim olan görüş, son derece ritüelistik bir vedaya işaret ediyordu. Teoriye göre, o insanlar nesiller boyu emek verdikleri bu tapınakları muazzam bir çabayla, tonlarca toprak ve taş taşıyarak bilinçli bir şekilde gömmüşlerdi. Adeta görevini tamamlayan kutsal bir emaneti mühürler gibi, T sütunlarını insan eliyle sonsuz bir karanlığa hapsettikleri düşünülüyordu. Ancak son dönemdeki sediment analizleri ve jeolojik araştırmalar daha farklı, daha kaotik bir senaryoyu masaya yatırdı. Belki de bu bir veda töreni değildi. Yapılar terk edildikten sonra bölgenin hırçın coğrafyası devreye girmiş olabilirdi. Tapınakların insan eliyle değil, yamaçlardan kayan toprak, şiddetli erozyon ve heyelanlar sonucu doğanın kendi unutuş örtüsüyle kapandığı ihtimali artık daha güçlü. Örtülme sebebi ister insanların bilinçli bir tercihi, isterse doğanın kaçınılmaz bir felaketi olsun, sonuç değişmedi. Yapılar 12.000 yıl boyunca mühürlendi. Bu sayede dış dünyanın yıkıcı etkilerinden korunarak hiç bozulmadan günümüze ulaştı. Bugünün dünyasından o tepeye baktığımızda aramızda aşılmaz bir zaman farkı olduğunu sanıyoruz. Kendimize modern diyoruz, onlara ilkel. Ama o tepeye baktığımızda sadece yontulmuş taşları görmüyoruz. Kendi yansımamızı görüyoruz. Korkularımız aynı. Bilinmeze duyduğumuz o derin saygı aynı. Bir iz bırakma, ölümsüz olma arzumuz aynı. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sıfır noktası olarak tanımlansa da aslında bir başlangıçtan ziyade binlerce yıllık avcı toplayıcı kültürün ulaştığı son ve en yüksek zirveydi. Burası, insanın doğaya, inanca ve topluma bakışını kökten değiştirdiği yerdir. Toprağın altında hala keşfedilmeyi bekleyen onlarca yapı, yüzlerce sütun var. Ve o tepeye her kazma vurulduğunda bildiğimiz tarih yeniden
satır satır yazılmaya devam edecek. Sessizlik şimdi yeniden hakim. Ama taşlar her şeyi hatırlıyor.